Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Sovyetler Birliği'nde yapay zeka alanında neler yapıldığını ve nasıl gelişmeler yaşandığını hep birlikte inceleyeceğiz. Yapay zeka deyince akla genellikle ABD, Silikon Vadisi ya da modern Çin geliyor olabilir. Ama bir zamanlar dünyanın süper gücü olan Sovyetler Birliği de bu alanda önemli adımlar atmıştı. Üstelik Batı'nın da gayet önündeydiler. Şimdi gelin hep birlikte yapay zeka teknolojisinin Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkışı, kullanım alanları ve bilimsel ilerlemeleri konularına hep birlikte göz atalım. 1950'ler ve 60'larda dünya, bilgisayarların ve yapay zekanın potansiyelini yeni fark ediyordu. ABD'de Alan Turing, Marvin Minsky gibi isimler yapay zekayı konuşurken, Sovyetlerde de benzer fikirler gelişiyordu. Sovyet bilim insanları için yapay zeka sadece teknolojik bir araç değil, aynı zamanda sosyalist planlamanın geleceği için kritik bir unsurdu. Çünkü ideal bir sosyalist ekonomi kusursuz bir planlama gerektiriyordu ve yapay zeka bu planlamayı otomatize edebilirdi. Sovyetlerde yapay zeka çalışmaları çoğunlukla matematiksel mantık sistemleri, otomatik planlama, dil işleme ve örüntü işleme alanlarında yoğunlaştı. 1950'lerde Norbert Wiener'in sibernetik kavramı önce burjuva bilimi olarak dışlansa da 1960'lara gelindiğinde Sovyetler bu alana büyük ilgi göstermeye başladı. Akademisyenler Alexey Lyapunov, Viktor Glushkov ve Andrei Kolmogorov gibi isimler yapay zekaya temel oluşturacak çalışmalarda bulundu. Alexey Lyapunov bilgi teorisi, otomatik kontrol ve algoritmik süreçler üzerine çalışmalar yaptı. Aynı zamanda bilgisayar bilimlerinin Sovyetlerde akademik bir disiplin olarak tanınmasını sağladı. Viktor Glushkov, özellikle Sovyetlerin ulusal ekonomik planlamasını bilgisayar sistemleriyle entegre etme hayaliyle tanınır. Bilgi işleme ve karar destek sistemleri üzerine çalıştı. 1960'larda önerdiği dijital ekonomi modelleri merkezi planlama için bilgisayarlı algoritmalar öneriyordu. Andrei Kolmogorov ise direkt yapay zeka değil, doğrudan olasılık teorisinin kurucusu olarak bilinir. Ama onun geliştirdiği istatistiksel modelleme teknikleri Sovyet yapay zeka sistemlerinde kullanıldı. Bilginin kaydedilmesi ve işlenmesi için ulusal otomatik sistem cümlesinin Rusça kısaltması olan OGAS adını verdikleri dev bir bilgisayar ağıyla bütün ekonomiyi gerçek zamanlı izlemek istiyorlardı. Yani Sovyetler 1960'larda internet temelli yapay zeka planları kuruyordu. OGAS projesi bugün bildiğimiz internetin daha merkezi bir versiyonuydu. Amaç tüm Sovyet ekonomisini tek bir sistem üzerinden izlemek, analiz etmek ve planlamaktı. Bu sistem merkezi planlamayı otomatikleştirerek hataları azaltacak ve verimliliği artıracaktı. Ancak dönemin hükümeti ve askeriyesi bu projeyi tehdit olarak gördü. Çünkü OGAS şeffaflık getiriyordu ve ülkeyi tehditlere açık hale getirebilirdi. Sonuç olarak OGAS hiçbir zaman tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Potansiyel vardı ancak siyasi engeller ve kaynak yetersizlikleri projeyi durdurdu. OGAS dışında da bazı ilginç projeler vardı. Akıllı uzman sistem anlamına gelen INES projesi, endüstriyel teşhis ve süreç kontrolü için geliştirilen erken dönem uzman sistemlerden biriydi. Fabrikalarda otomatik karar alma süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmıştı. Selena projesi, tıbbi tanı amaçlı uzman sistem olarak geliştirildi. Belirli semptomlar girildiğinde olası hastalıkları tahmin ediyordu. Bu tür çalışmalar ABD'deki Mason sistemi gibi çalışıyordu. Diğer bir yapay zeka çalışması da görüntü tanıma projesiydi. Sovyet bilim insanları görüntü tanıma ve sınıflandırma sistemleri üzerine önemli katkılar sağladı. Özellikle OJR denilen el yazısı, karakter tanıma ve radar sinyal analizi gibi alanlarda deneysel projeler yürütüldü. Yapay zekanın başka bir kolu olan doğal dil işleme de Sovyetlerde önemli bir araştırma alanıydı. Özellikle İngilizce-Rusça otomatik çeviri sistemleri üzerine çalışmalar yapıldı. 1960'larda Moskova Üniversitesi ve Novosibirsk merkezlerinde İngilizce-Rusça makine çevirisi üzerine çalışan ekipler vardı. Georgetown IBM denemelerine benzer şekilde Sovyetler de kısıtlı kelime dağarcığı ile çeviri motorları geliştiriliyordu. 1970'lerde Sovyetler yapay zeka konferanslarına katılmaya ve batılı araştırmacılarla sınırlı da olsa bilgi alışverişi yapmaya başladı. Hatta bazı Sovyet akademik dergileri İngilizceye çevrilerek batılı bilim insanları tarafından takip edildi. Bu sayede bazı algoritmalar ya da teoriler dolaylı da olsa küresel AI gelişimine katkı sundu. Peki neden Sovyetler bu kadar erken ve iddialı başladığı yapay zeka çalışmalarında zamanla Batı dünyasının gerisinde kaldı? Öncelikle kapalı bilgi sistemi büyük bir problemdi. Bilimsel bilgi paylaşımı sınırlıydı.
Ayrıca kaynak eksikliği, veri azlığı ve politik kısıtlamalar bu alandaki gelişmeleri de sınırladı. ABD'deki benzer projelerle yarış içindeydiler ama yeterli donanım desteği ve bilgi paylaşımı olmayınca ilerlemeler yavaş kaldı. Batı'da yapay zeka araştırmaları daha çok deneysel, veri odaklı ve açık kaynaklı ilerlerken Sovyet bilim insanları genellikle teorik ve devlet merkezli çalışıyordu. Bu nedenle birçok proje teorik olarak sağlam olsa bile uygulamaya dökülemiyordu. Ayrıca kişisel bilgisayar erişimi sınırlıydı. Laboratuvarlar büyük, hantal ve yavaş bilgisayarlarla çalışıyordu. Gerekli işlem gücü yoktu. Bunun yanında askeri gizlilik de bu yapay zeka teknolojilerinin sivil kullanımına engel oldu. Soğuk Savaş devam etmekteydi ve ABD'nin eline geçebilecek herhangi bir bilgi Sovyetler için yaşamsal öneme sahip olabilirdi. Ve belki de en önemlisi, yapay zekanın gelişmesi için esnek ekonomi ve girişimcilik ruhu gerekiyordu. Bu ise Sovyet sistemine tersti. 1980'lere gelindiğinde Sovyetler Birliği ekonomik olarak zorlanıyor, bilimsel projeler ise fon sıkıntısı yaşıyordu. OGAS gibi projeler tamamen rafa kaldırılmıştı. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında yapay zeka araştırmaları da büyük ölçüde dağıldı. Ancak günümüzde Rusya'da hala bu mirası sürdüren bilim insanları vardır. Bazı araştırma merkezleri hala Sovyet döneminden kalma altyapıyı kullanmaktadır. Yani her ne kadar Sovyetler bu alanda yarışı kaybetmiş olsa da katkıları asla unutulmuş değil. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetlerde yapay zeka çalışmaları hakkında bilgiler vermek istedim. Umarım konu hakkındaki bilgilendirici videomuz hoşunuza gitmiştir ve videoya dair beğeniyi almışızdır. Sovyetler Birliği yapay zekanın potansiyelini çok erken fark etmişti. Ancak bu potansiyel Sovyet sisteminin içinde yeşeremedi. Sizin de konuya dair eklemek istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yorum halinde yazın, hep birlikte fikirlere göz atalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da tüm video linkleri mevcut. Tüm içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.